Tunus'a giriş yaptık. Yani gerçekten ezilme tehlikesi yaşadık. Polis bağırıyor. Close, close, close. Close, anladık close. Böyle güzel esiyor. Sokaklar çok güzel. Renkli renkli kapılar. Gözaltına falan alabiliyorlar insanları yani. Tunus'un kurucu lideri Habib Bourguiba inanılmaz bir Atatürk hayranıymış. Bye bye. Acayip lezzetli. Biz şimdi çok güzel bir yere geldik. Yemekleri gayet başarılı. Biz burada ölüyoruz gülmekten. Hayallerime gidiyoruz. Tunus'a hoş geldik. İnanılmaz bir kalabalık var pasaport kontrolünde. Hiçbir düzen yok. İnsan yığılması. Umarım bütün tatilimiz böyle geçmez. Selam, ben Aybüke. Kanalıma hoş geldiniz. Engelmeli olaylardan sonra Tunus'a giriş yaptık. Girişte çok düzensiz bir kalabalık vardı pasaport kontrolünde. Yaklaşık 2-2,5 saat hiçbir sıra olmadan bekledik. Yani gerçekten ezilme tehlikesi yaşadık. Herkes birbirini falan itiyordu böyle. Ne olduğunu anlayamadık. Neyse, Tunus maceramız hasta bir şekilde başlıyor. Böyle bir karmaşıklıkla oldu. Umarım her şey çok yolunda gider. Bakalım Tunus'ta bizi neler bekliyor. Biz şimdi otelimize gidiyoruz. Burası bizim kaldığımız otel. Royal Victoria. İçini de çekeceğim zaten size. Gayet otantik, güzel bir otel. Merkezde de bulunuyor. Her yere çok yakın. Burası bizim otelimizin girişi. Tunus'tan günaydın. Biz erken uyuduğumuz için biraz kendimizi toparladık. Klibim hala devam ediyor. Sesim biraz kötü, kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok, artık böyle anlatacağım. Bizim şimdi bütün planlarımız değişti. Çünkü biz araba kiralama üzerine plan kurmuştuk. Ama bütün arabalarda olduğu için araba kiralayamadık. Yani çöl programı iptal oldu. Çölle beraber birçok program iptal oldu. Biz de rotayı tekrar hesapladık. Tunus'a biraz daha fazla önem vereceğiz. Yani Tunus şehrine. Bakalım şimdi yavaş yavaş Tunus'u keşfetmeye başlıyoruz. Sim kartı almak için buranın telekomuna geldik. Çünkü tam iftar vakti biz uçaktan indiğimiz için her yer kapalıydı. Yani alamamıştık. Şimdi ilk önce hattımızı değiştiriyoruz. 25 GB'a 25 dirham dediler. Bayağı iyi. Yani bize 5 günde fazla yetecek zaten. Burada da herhalde kadın hakları ile ilgili problemler var. Güzel bir grafiti. Anlamlı. Şimdi istikamet Bordo Müzesi. Şimdi çok ilginç bir şey oldu. Müze Mayıs'a kadar kapalıymış. Yani Bordo Müzesi'ni göremiyoruz. Kapatmışlar. Close. Polis bağırıyor. Close, close, close. Close, anladık close. Gittiğimiz her ülkede mutlaka biz böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Macaristan'a gidip koskoca zincirli köprünün kapalı olduğuna denk geldik. Biz bakımına denk geldik yani. O meşhur olan o Aslanlı Köprüyü biz göremedik. Zeytinli Camii'ne gidiyoruz. Bir de şansımızı orada deneyeceğiz. Tunus'ta taksilerde şöyle bir durum var. Önlerinde bir ışık var. Eğer kırmızı yanıyorsa boş, yeşil yanıyorsa içinde müşteri var demek. Aslında taksiler çok ucuz. Yani istediğiniz bir yere taksiyle uygun fiyatlara gidebiliyorsunuz. Ama ucuz olduğundan dolayı taksi bulmak biraz problem. Çünkü metrolar çok kalabalık oluyor. O yüzden insanlar taksiyi kullanıyorlar. Biz hava durumuna bakıp geldik. Gayet güzeldi hava. Ama burada esmeye başladı. Yani otomatikman
Biz böyle kısa kollarla geziyoruz ama şu yolda değiliz. Tunus'un dar sokaklarından da geçmesek olmazdı. Gene bulduk dar sokakları. Böyle güzel esiyor. Sokaklar çok güzel. Renkli renkli kapılar. Böyle boyalı duvarlar. Çok enteresan, çok güzel. Keşke burada olup şu anı yakalayabilseydiniz. Biz şimdi Kasbah Meydanı'ndayız. Burada çok sık olmasa da protestolar yapılıyormuş. Kasbah'ta Eskişehir Gözetleme Kulesi anlamına geliyormuş ama Kuzey Afrika'da Arap mahallelerine de Kasbah deniliyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Meydandan aşağı inerken askeri binalar var. Orada çekim yapmak yasak. Gözaltına falan alabiliyorlar insanları. Yani gözaltına tutuyorlarmış. O yüzden hiç çekim yapmadık. Direkt şimdi çarşının içinden Zeytinli'ye doğru iniyoruz. İspanya'daki Katedral Mosque of Cordoba'ya bile ilham olmuş Al-Zakine Camii'ndeyiz. Arapça zeytin anlamına geliyormuş bu cami. Burada en büyük cami olma dışında ilk İslam üniversitesi olması açısından da çok önemliymiş. Cami 5000 metrekarelik bir alanı kapsıyormuş ve 9 tane de girişi varmış. Kartaca'dan gelen 160 özel sütun bu cami yapılırken kullanılmış. Bu da caminin en güzel özelliklerinden bir tanesi. Cami Tunus'un en büyük camii olduğu için Tunus Ulu Camii olarak da anılıyormuş. Bu camide 1000 yılı aşkın sürede bir sürü Müslüman bilim adamı yetiştirilmiş. Ama biz caminin içine giremiyoruz çünkü sadece namaz kılanlar, yani lokal olanlar da kendi halkı da namaz vakti içine giriyor. Arap Baharı'ndan sonra içine girip, yani o protestolardan sonra içeri girip gezmek yasaklanmış. O yüzden cami namaz vakitlerinde sadece namaz kılanlara açılıyor. Burada da Arife olduğu için çok yoğun bir kalabalık var. Böyle kahve satan dükkanların önünde, tatlıcıların önünde bildiğiniz izdiham var. Yani bedavaya falan dağıtıyor zannedersiniz. O kadar. İtiş kakış insanlar almaya çalışıyor. Daha saat öğlen 12.30 bile olmadan inanılmaz bir kalabalık var. Tunus'ta Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmeyen yok neredeyse. Hem sokakları ismini vermişler hem de birçok otele gittiğinizde Atatürk'ün resmini bile görebiliyorsunuz. Tunus'un kurucu lideri Habib Bourguiba inanılmaz bir Atatürk hayranıymış. Atatürk'ün yaptığı devrimleri ve inkılapları hep kendisine örnek almış. Zaten bayraklarında ay ve yıldızın olması da buna iyi bir örnekmiş. Öyle diyorlar. Atatürk'ü o yüzden hiçbir yerde bilmeyen yok. Otellerde Atatürk'ün resmini bile görebiliyorsunuz. Bu bizi çok mutlu etti. Atam dünyanın her yerinde hak ettiği değeri görüyor zaten. Biz çok tatlı, böyle 1988'den beri olan bir pastaneye geldik. Çok güzel şeyleri varmış, çok nitelikliler. Çalışanları da çok tatlı. Böyle traditional tatlıları ya da şeyi de bulabiliyorsunuz. Yani normal işte kruvasan tarzı şeyleri bulabiliyorsunuz. Biz çok beğendik tatlılarını. Bye bye. Bye bye. Turkish. Bye bye. Bye bye. Merci ami. Merci. Vous avez une bonne femme, hein? Merci. Bye bye. Merci madame. Bye bye. Bye bye. Biz şimdi Medine'yi böyle tepeden göreceğimiz bir kafeye geldik. Bakalım. Çünkü çok dar sokaklar olduğundan ve kalabalık olduğundan çok göremiyoruz. Bakalım çıkıyoruz. Nasıl bir manzara göreceğiz. Biz şimdi tepeden gördüğümüz bir yerden geldik. Fotoğraflarımızı çektirdik ve çıkıyoruz.
cadde de Habib Bourguiba Caddesi. Bu dediğim yerin yani yeni şehrin olduğu cadde boydan boya Habib Bourguiba Caddesi olarak anılıyormuş. Şu karşıdaki güzel bina belediye tiyatrosuymuş. Biz akşam görmüştük. Burası çok kalabalıktı. Şimdi biraz daha sakin. Herhalde gündüz kapalı. Tam olarak bilmiyorum. Hemen Fransız konsolosluğu burada. Onun yanında. Caddedeki güzel mimari eserlerden biri. Biz çölün sarısıyla Akdeniz'in mavisinin buluştuğu Tunus'tayız. Tunus, Cezayir'in doğusunda, Libya'nın da batısında olan bir ülke. Para birimi dirhem. Aramızdaki saat farkı da 2 saat. Bizden 2 saat gerideler. Afrika kıtasının en kuzeyinde bulunan bu ülke birçok önemli imparatorluklara da ev sahibi yaptı. Mesela Roma'ya kafa tutan Kartaca bu topraklarda doğdu. Müslüman Arap çağını yaşadı. Osmanlı hakimiyetine girdi. Daha sonra Fransız sömürgesi oldu. Ve en sonunda kendi bağımsızlığını kazanarak günümüze kadar geldiler. Yakın zamanda burası Arap Baharı'nı yaşadı. Arap Baharı'nın asıl başlangıç noktası, yani asıl başarılı olan kısmı bu topraklardı. Ramazan etkisi sokaklarda çok kendini gösteriyor. Mesela birçok kafeye bakıyoruz, hiçbirinde servis yok. Ama diğer kalan yabancılar da buna saygı gösteriyor sanırım. Çünkü kahve servisleri bile yok. Ama çok güzel pastaneleri var. İçinde inanılmaz güzel pastalar var. Biz akşam olduktan sonra deneyebileceğimiz kadar tatlılarını ve pastalarını deneyeceğiz. Kahve için tatlı yemeğe geliriz. Orada işte kafe büyük ihtimalle açık olur. Büyük ihtimal. Valla Tunus'ta o kadar öyle gezilecek bir yer olmadığı için burada. Altımızda araba da yok. Araba olsa da bir şey fark etmez herhalde. Normal yaptığımız şey bir öyle turluyoruz, bir öyle turluyoruz. Şimdi biz hep böyle şak şak koştur gezmeye alıştığımız için bu enteresan geliyor ama bu da en azından biraz daha dinlendirici oluyor bizim için. Evet. Burada iftar saati olduğu için her yer kapanıyor. Mesela mağaza da kapanıyor. 8'de açılacakmış. Normal zaten dediğim gibi sesleri duyuyorsunuz şöyle. İftar saatini hazırlanıyorlar. Biz de yemek yiyeceğimiz yere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. Kapıların güzelliği, kapıların deseni zenginliği gösteriyormuş ya burada. Tunus'ta kapılar çok önemli. Kapılar bir nevi statüyü belirliyormuş. Yani zengin olan, durumu daha iyi olan bir kapısı daha ihtişamlı, daha süslü oluyormuş. Evde kızcağız hazırladı, gel alalım. Böyle her yerde küçük küçük tartlar görebiliyorsunuz. İnsanlar o kadar tatlı ki sizi davet edip böyle küçük hediyeler veriyorlar. Biz Tunusluları çok sevdik. Acayip lezzetli. Biz buranın rooftop'una yemeğe geldik. Şimdi iftar olmadığı için biraz dolaşıyoruz sokaklarda. Ama çok güzel. Kapılar falan. Sokaklar, kapılar. Ama şekil de olabilir kapı renkleri ya. Renkler farklılık yapıyor. Başka bir şey ifade edici olabilir. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Biz otelin içinden de aldık böyle ama. Tamam. Biz şimdi çok güzel bir yere geldik. Otelin dediğim gibi rooftop'undayız. Gerçekten çok güzel. Başlangıçlarımız geldi. Bize Marrakeş'in karmaşasından sonra burası rüya gibi geldi. Sessizlik, güzel bir müzik, gün batımı. Biz bayağı memnunuz buraya geldiğimiz için şu an. Yemeklerimiz geldi. Kuzu incik ve mantarlı sote bonfile. Insta'da çektik abi.
Yemekleri gayet başarılı. Zaten tatlarımız birbirine çok yakın. Osmanlı'dan çok fazla esinlenmişler. Erkut'un yediği incik de bizdeki gibi işte üzümlü, erikli bir incik. Kuskus dedikleri şey bu. Bizim pek tadımız uygun değil. Böyle kısırlık bulguru haşlıyor gibiler. Safran katmışlar. Bu da bizim iç pilav ama böyle üzümsüz, fıstıksız. Sadece işte yeni baharlı, pirinçli bir pilav. Yani çok aşırı lezzetli değil ama et kesinlikle mükemmel. Tunus'u bir de böyle akşam görelim. Hava çok soğuduğu için biz şimdi kaçıyoruz. Çünkü burası bayağı esmeye başladı. Üşüdük. Biz burada ölüyoruz gülmekten. Çok enteresan görüntüler var. Gözümden yaş geldi giderken. Ortalık sessizdi. Bir saatten sonra, yani şu an saat 7 gibi iftardı. 8-8.30 gibi insanlar böyle öbek öbek alışverişe doğru geliyorlar. Ama kavga mı ediyorlar, bir şey mi satıyorlar belli değil. Çok büyük bir gürültü ve karmaşa var burada. Çok inanılmaz görüntüler oluyor. Böyle kapılardan alıyoruz. Şimdi bu sarı olanlar Medina'nın, buranınmış. Mavi olanlar da Sidi Bou Said'iymiş. Tamam. Bye bye. Hadi Katnaş. Bye bye. Güle güle. Bye bye. Güle güle. Bir ülkeye gidip oralılar gibi yaşıyorsunuz ya. Tunuslular da bunu yapıyorlarmış. Gösteriyorum. Ellerine böyle şu musulleri alıyorlar. Böyle şu şekilde kafelere oturuyorlar. Çaylarını içip, bir şeylerini içip böyle insan izliyorlar. Biz de Tunus'a gelip bunu yapmayalım dedik. Böyle. Arıyor. Erkekler. Otur. Onlar gibi yaşıyorsun. Hayallerimdeki Tunus'u. Biz artık günü kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere.